Baktım kardeşimle hararetli tartışıyorlar. Kardeşim bana işaret yaptı. Ya gelir misin bir dakika dedi. Bir meselede takıldık. Gel bize bir yardımcı ol dedi. Gittim yanına. Muhasebeci kardeş şöyle dedi. Hocam, geçen gün televizyon seyrediyordum. Televizyonda bir papaz gördüm. Papaz, yatalak olmuş olan çocukları alıyor, bir ev açmış, evi kiraya tutmuş ve bu çocukların bakımını üstlenmiş. Ve bunun karşılığında hiçbir şey almıyor. Tam 21 tane çocuğa, hiçbir akrabayı bağlılığı olmayan çocuğa hayırda bulunuyor, yardım ediyor. Papaz bu çocuklara yardımcı oluyor. Peşinden devam etti. Hocam, şimdi bu adam Müslüman olsa ne olur, Hristiyan olsa ne olur? Bu adam cennetlik hocam. Allah aşkına bak, gülüyorsunuz. Kardeşim de gülüyor. Ama ben orada cinlerim tepeme çıktı. Benimle şimşekler çaktı. Müslüman olsa ne olur? İman en temel şeydir. Adam diyor ki Müslüman olsa ne olur? Hristiyan olsa ne olur? Hristiyan olsa kafir gider. Ebedi olarak ateştedir. Yaptığı iyilik ne olursa olsun Kur'an beyan ediyor. Onların yaptıkları iyilikler çöldeki serap gibidir. Çöldeki serap ne demektir? Susamışsın, yanmışsın, gözlerin kapanıyor. Hayalle gerçek birbirine girmiş. Bir bakıyorsun ileride bir vaha var. Yeşil ağaçlar. Ortada bir su birikintisi. Eyvah suyu buldum diyorsun. Koşuyorsun. Filmlerde bu sahneleri görüyorsunuz. Koşuyorsun. Bir atlıyorsun. Kummuş. Serapmış. Allah Teala diyor ki kafirlerin yaptıkları iyilikler çöldeki bir serap gibidir. Boştur. Hiçbir hükmü yoktur. Papaz adam 21 tane çocuğa bakıyor. Bu iyiliktir. Bu çok güzel bir hayırdır. Ama diyor ki 3 tane Allah var. 3 tane Allah var. Allah'ın izzetine tecavüz ediyorsun. Allah'ın ilahlığına tecavüz ediyorsun. Allah seni affeder mi? Bir temsil getireyim. Çok iyi anlayacaksınız. Bir fabrikatör düşünün. 5 tane fabrikası var. Binlerce adam çalıştırıyor. Ve hayırsever bir adam. Devamlı bu insanlara yardımda bulunuyor. Yandan aldığı maaşının dışında gelirini daha iyi yapabilmesi için elemanlarına destek oluyor. Fakir fukaraya bakıyor. Elbisesi olmayanlara elbise veriyor. Melek gibi bir adam. Melek gibi. Ama bu adam aynı zamanda devletten vergi kaçırıyor. Bak, melek gibi adam ama devletten vergi kaçırıyor. Şimdi devletin nezdinde bu adam iyi bir adam mı, kötü bir adam mı? Hocam o kadar insana bakıyor, o kadar insana iş sahibi yapmış, o kadar insana hayır yapıyor. Bırak bunları. Devletin nezdinde vergi kaçıran adam suçlu mudur, suçsuz mudur? Suçludur. Cezası hapistir. Allah Teala'dan vergi kaçıran adam cehennem hapishanesine gitmek zorundadır. İslam'a girmeyen herkes Allah'tan vergi kaçırıyor demektir. Hristiyanlar ve Yahudiler kaçakçıdır, vergi kaçakçısı. Allah Teala'dan, patronların en büyüğünden vergi kaçırıyorlar. Son hükümlerini yerine getirmiyorlar, kaçakçılık yapıyorlar. Bunların hükmü ateştir. Kur'an buna şöyle der. Hum fiha halidun. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Fi nari cehennem. Onlar ateştedirler. Ateştedirler. Dolayısıyla yaptığı iyilikler onları kurtaramaz. Hocam bu insanların kafasına, bu bilinçaltına bunlar nereden geliyor? Yani insanlar iyilik yaparsa da cennete girebilir bilinci nereden geliyor? Diyalog grubundan geliyor. Hanginizin televizyonunda o diyalogun televizyonu varsa o uydunuzda Allah rızası için rica ediyorum. Allah rızası için. Televizyonlarınızdan, o uydularınızdan diyalog grubunun kanallarını siliniz. Siz farkında olmadan bilinçaltınıza, abi bacı ayağına insanlarla gezmek, niyetin iyi olsun, flört de caizdir manasını vermek istiyorlar. Bilinçaltınıza bunu yerleştirmek istiyorlar. Cemaatlerine bakıyorsun, kadınları bir acayip giyiniyor. Erkeklerine bakıyorsun, top sakallı, küpeli bilmem ne. Dövme yapıyor. Kızlarla gezebiliyor. Bunu söyleyeceksin, bu haram diyeceksin kardeşim. Yapıyorsun. Bunun günah olduğunu bilerek yap. Sakın caiz deme. Biz abla bacı ayağına götürürüz hocam. Götüremezsin kardeşim. Haram haramdır, değişmez. Harama helal diyen kafir olur. Kafir olur. Bunların gazetelerinden, TV'lerinden uzak durun. Adamı kafir ederler. Bak şimdi örnekler getirdim. Bu hafta çok doluyum, merak etmeyin. 2 saat daha vaktim var, merak etmeyin. Buyurun. Geçen hafta biz neyi atlattık? Valentine's Day. Bizi de cahil görmeyin yani, ben bunları bilirim. Valentine's Day ne demek? Sen Valentin günü. Sevgililer günü. Bütün İslami gazetelerde istisnasız
Samimi gazetelerde Sevgililer Günü yerilir. Çünkü teşebbüh vardır Sevgililer Günü'ne. Kafirlere, Hristiyanlara benzeme. Şimdi burada neden olduğunu, nereden geldiğini anlatmayayım, tek bir kelime söyleyeyim. Saint Valentin denen bir papazdan çıkmıştır bu. Papaz, bulunduğu beldedeki kralın erkeklerle kadınların nikahsız evlenmeden beraber olmasını yasaklamasından sonra papaz abi bacı ayağına yine erkeklerle kadınları beraberleştiriyor ve zina etmelerine, flört etmelerine cevaz veriyor. Gizli kapaklı birbirinizle gezin, tozun, birbirinizi severseniz evlenirsiniz. Yolu açıyor papaz. Kral da bunu bir görüyor, papazı öldürüyor. Papaz Sevgililer Günü şehit oluyor. Sevgililer Günü şehit olur mu? Papaz öyle şimdi. Şu anda bütün Hristiyanlar o günde Sevgililer Günü şehidi. Şehitlik İslam'a ait bir kavramdır. Siz niye bizim kavramımızı alıyorsunuz kardeşim? Siz Hristiyansınız. Gidiniz başka şeyler uydurun ya. Nasıl Noel Baba'ya uydurduysanız buna da bir şey uydurun. Sevgililer Günü şehidi işte bu Saint Valentin. Bu papaz. Zinadan dolayı insanlar bunu çok seviyorlar ve bizim Müslümanlarımız da bu Sevgililer Günü'nü kutluyorlar. Bütün İslami gazeteler ayet ve hadislerle bugünü kutlamamamız gerektiği konusunda biz Müslümanları ikaz ediyorlar. Bilinçli gazeteler, samimi gazeteler. Ama samimi olmayan, İslam adı altında milleti kafir etmeye çalışan bir gazete de Sevgililer Günü'nü kutluyor. Bak, özel ek yapmış. Gazetede koymamış. Özel ek. Neden? Çünkü gazetede o haftaki vaaz da var. Gazetede her hafta Cuma günü vaaz veriyor. Bir sayfayı vaaza ayırmış. Diyor ki hem gazeteye vaazı koyduracağım hem de ön sayfaya Sevgililer Günü bu olmaz diyor. Foyamız ortaya çıkar. Biz Sevgililer Günü'ne bir ek yapalım. Esnafa bu gazeteyi götüreceğimiz zaman Sevgililer Günü'ne ekini götürmeyelim. Sadece gazeteyi bırakalım. Ama diğer ev halkına bu gazeteyi götüreceğimiz zaman eki de koyalım. Niye esnafa götürmüyor? Çünkü biliyor ki esnaf suratına tükürecek. Esnafın çoğu bilinçlidir. Siz bakmayın bizim esnaflarımıza. Bizim bulunduğumuz Beyazıt piyasası içinde hiçbir esnafta Sevgililer Günü eki yok. Özellikle sordum. Kim dedim bu diyalogçuların, bu paralellerin gazetesini alıyorsa rica ediyorum. Her tarafa telefon açtım ya. Şu eki bulayım ki ben size kocaman eki gösterecektim. Bulamadım ya. Bir tane esnafa ek bırakmamışlar. Eki hep diğerlerine yolluyorlar. Daha ılımlılar. Çünkü esnaf kızıyor, ters davranıyor. Şimdi ekte ince manalar var. Hemen sağ tarafta diyor ki takıp takıştırın. Bak burada. Takıp takıştırın diyor. Burada Sevgililer Günü diyor. Kızlarımızdan erkekleri göstermişler. Yan tarafa diyor ki sağdan soldan çok alışveriş yapın. Takın takıştırın. Sevgilinize kendinizi iyi gösterin. Alt tarafta da yatak reklamı var. Yatak. Erkek adam yattığı yerden belli olur. Bunlar hep derin manalardır. Dikkat edin. Hem tak takıştır, hem yatağı alt tarafa koy, hem de Valentin günü kutlu ol de. Ondan sonra ben İslam'a hizmet ediyorum de. Samimi değilsen, sahtekarlık yapıyorsun. Ve biz senin hidayetin için dua ediyoruz. Eskiye dön, aslına dön. Hristiyan sevdalarını bırak. Onlar cehenneme gidiyor. Allah rızası için kardeşim. Kim varsa bu gazetelerin başında, rica etmiyorum, yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Bu sapıklığınızı bırakın. Allah rızası için İslam'a dönün. Hristiyanlığı ve Yahudiliği yaymaya çalışmayın. Cehenneme gidersiniz. Sizi orada kimse kurtaramaz.